Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç kökü olmayan orkideleri nasıl köklendirebiliriz? Bundan detaylı bahsedeceğim. Kanalımda bununla ilgili birçok video paylaştım. Sizlere değişik yöntemler ve teknikler göstererek orkidelerinizi köklendirebileceğiniz kolaylıklar sağlamaya çalışıyorum. Bugün de gördüğünüz üzere kökü hiç olmayan bir orkideyi nasıl bir yöntemle en kısa sürede köklendirebiliriz? Bunu sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Özellikle köksüz orkidelerde mutlaka bir mantar hastalığı ya da herhangi bir hastalığın olmadığından emin olduktan sonra köklendirmeye çalışın. Çünkü bir mantar hastalığı varsa ya da herhangi bir hastalık köklendirme çok zor olur. Bu orkidemde sadece kökü yok ve herhangi bir hastalık da yok. Böyle bir orkideye ben bugün süngeri sarma yöntemiyle nasıl köklendireceğimi sizlere göstereceğim. Bir bulaşık süngeri olabilir ya da herhangi bir sünger olabilir. Ben bulaşık süngerinin üst kısmını keserek bakın 2 kat süngeri sarıyorum. Çünkü bunu bir bardağın içerisine oturtacağız. Kökün kısmına süngeri sardıktan sonra sadece süngerin ucu bakın suya değecek şekilde bir bardağın içerisine oturtuyorum. Ve bu yöntem ile orkidemizin kısa sürede yeniden köklenmesini sağlayacağız. Sizlere daha önce denemiş olduğum başka bir orkidemdeki sonucu da göstermek istiyorum. Bakın bu orkidem yine daha önce hiç kökü olmayan bir orkideydi. Ve bu şekilde süngere sararak bu orkidemin köklenmesine yardımcı oldum. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Evet, bakın gördüğünüz üzere bu orkidemin hiç kökü yokken süngere sardım ve gördüğünüz üzere birkaç hafta içerisinde 4 tane yeni kök çıkardı. Süngere sarma yönteminde 2 hafta içerisinde sonuç alırsınız. Fakat çok küçük olur. Bundan da daha küçük kökler olur. Bakın 10 hafta sonrasındaki sonucu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Orkidemi süngerden yavaşça çıkarıyorum. Özellikle çıkarma aşamasında köklerin kırılmamasına dikkat edin. Çünkü kökler süngere yapışacaktır. Bakın gördüğünüz gibi kökler süngere yapışmış ve içine girmeye çalışıyor. Bu yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Orkidenin kökleri 10 hafta içerisinde gayet güzel büyüdüler. Bu da kök uzamasına, kök çıkarmasına süngerin çok fayda sağladığını da bize göstermiş oluyor. Bu aşamada nelere dikkat ettim? Diğer orkidelerden hiçbir farkı yok. Eğer süngerde orkide büyütüyorsanız diğer orkidelerde olduğu gibi bol ışık alan bir yere konumlandırmanız gerekiyor. Ve bu orkideyi kesinlikle sürekli su vermiyoruz. Sizlere özellikle süngere sararken de dikkat etmeniz gereken püf noktaları da söyleyeyim. Orkideyi süngeri sararken gövde kısmının suya değmemesi gerekiyor. Bakın bir bardağa sadece bir parmak kalınlığında çok az su koyuyorum ve orkidenin gövde kısmını bu şekilde süngere sarıp sadece süngerin uç kısmına bakın suya değmesi gerekiyor. Uç kısmından zaten aldığı su orkidenin büyümesi için yeterli olacaktır. Ve aradan 18 hafta geçti. 18 hafta sonraki durumunu da göstermek istiyorum. Bakın kökleri giderek uzadı ve alttan artık gözüküyor. Küçük yaprak büyüdü ve yeni bir yaprak daha çıkardı. Hava kökleri de şu anda gayet güzel büyüdüler. Artık bu orkidemize aslında ekme zamanı geldi. Fakat şimdi sizlere ben orkidemin son halini göstereyim. Bakın görüyorsunuz kökler gayet güzel büyüdüler ve giderek uzadılar. Bu aşamada tabii dikkat etmeniz gerekiyor. Çıkarmadan önce eğer süngeriniz çok kuruysa mutlaka süngeri iyice ıslatın ve direkt kökleri çekerek çıkarmayın ki kökler kopmasın. Sadece çok küçük dokunuşlar ile hassas bir şekilde kökleri içinden çıkarmaya çalışın. Evet, gördüğünüz gibi kökler artık yeterli uzunluğa geldiler ve şu anda bu orkidemizi biz normal bir saksıya ekebiliriz.
Fakat ben birkaç gün daha hava köklerinin gelişebilmesi için su kültürü uygulayacağım. Özellikle bu aşamadan sonra süngere sarmıyorum. Çünkü eğer süngere sararsam tekrardan kökler süngerin içine girerek büyüyecektir ve kökleri süngerden ayırmak çok zor olacaktır ekim öncesinde. Sadece su kültürü uygulayacağım. 1 ya da 2 hafta kadar ve daha sonra bu orkidemizi normal saksıya ekebiliriz. Evet, 2 hafta kadar suda bekleyen orkidenin hava kökleri iyice gelişti. Sadece yaprağında sararma oldu. Bu gayet normal çünkü gücünü köklere veriyor. Artık ekebiliriz. Altının delikli olması gerekiyor. Orkideler için bu en ideal saksıdır. Ve altına drenaj oluşturabilmesi için kil bilyesi koyuyorum. Sizler de kil bilyesi koyabilirsiniz. Evet, üzerine bakın bu kadar yeterli. Daha fazla koymayacağım. Sadece drenajı oluşturacak. Böylelikle kökler uzadıkça çürümesini de engellemiş olacaktır. Üzerine orkide toprağı koyuyorum. Orkide toprağı olarak ben özellikle Hindistan cevizi kabuğundan oluşan toprağı tercih ediyorum. Bunun çam kabuğuna göre su tutma kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü çam kabuğu çok daha çabuk kuruyabiliyor. Fakat eğer Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bir karışım varsa bu daha da nemli tutuyor. Ve orkidemizin kökleri küçük olduğu için yosun kullanacağım. Sizler de yosun kullanabilirsiniz. Özellikle gövde kısmına yosunu sararak orkidenin yeni kökler çıkarmasını da kolaylaştırmış olacağız. Hem kil bilyesi hem Hindistan cevizi kabuğu hem de yosun koyarak orkidemin bu şekilde uygun ortamı sağlamış oldum. Böylelikle daha hızlı gelişecektir orkidemiz. Evet, orkidem artık son haliyle hazır ve size bunun son halini de özellikle göstermek istiyorum. Aradan haftalar geçti ve orkidem gelişimine devam ediyor. Sizlerle nasıl büyüdüğünü de göstermek istedim. Yaprakları gördüğünüz üzere büyüyor ve özellikle saksı içerisindeki yosun sayesinde kökler aktif bir şekilde büyümeye ve uzamaya devam ediyor. Bakın yakından da gösteriyorum. Orkidem şu anda artık kökleri uzadı ve alt saksıdan da zaten görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere köksüz orkideleri bu şekilde kurtarıp yeniden bir orkide elde edebiliyoruz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olup bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.